Evet sevgili arkadaşlar, Manila'daki aynı zamanda Filipinler'deki son günümü alışveriş merkezlerini, Manila'nın merkezini gezerek geçiriyorum. Şimdi Bonifacio'ya geldim. Bonifacio BGC olarak anılıyor. BGC Bonifacio Global City diye geçiyor. Bugün de bir tatil günü olduğu için bugün bir milli bayramları var Filipinler'in. Etraf cıvıl cıvıl kalabalık. Gördüğünüz gibi BGC Manila'nın çok modern, temiz bir semti. Etrafta bir tane çöp bulamazsınız. İnsanlar çok şık ve modern giyinmişler. Çok sayıda da yabancı yaşıyor burada. Birçok uluslararası şirketlerin burada. Civarda çok sayıda lüks rezidans var. Manila'ya gelirseniz BGC'yi gezmeden dönmeyin arkadaşlar. Gerçekten de kendinizi Amerika'da Beverly Hills'te gibi hissediyorsunuz. Gerçekten de çok güzel bir şehir. Size bütün Filipinler seyahatimi kaydederek gösterdim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. 1,5 ay boyunca Filipinler'deyim. Filipinler'de ne kadar popüler bir yer var. Bir tek Boracay'a gitmedim. Bunun dışında her yeri gezdim. 1,5 ay boyunca Filipinler'i karış karış gezdim. Evet, Fort Bonifacio'ya doğru yürüyorum. SM Aura'yla arası çok yakın. 1 kilometre kadar. Yürümeyi de sevdiğim için yürüyorum. Zaten araçla gitmek için böyle Grab uygulamasına baktım. Araçla daha uzun sürüyor. Çünkü yürüyerek kestirmeden gidebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yine tipik foreigner ve Filipinli sevgilisi. Yine bunların yaşları uygundu, genç. Çoğunlukla görüyorum. Adam 70 yaşında, sevgilisi yarı yaşında. Hani şimdi normal bir ilişki olsa, normal bir aşk olsa yaş farkının bir önemi yok diyeceğim ama karşılıklı kazanca dayalı bir ilişki bunlarınki. Yani zengin olduğu için tercih ediyorlar. Çoğunlukla özellikle Tayland'da da böyle. Yaşlı Avrupalılara, yaşlı Amerikalılar tercih ediyorlar ki çünkü onların yaşlıların parası da var, gençlerin parası yok. Özellikle yaşlıları tercih ediyorlar. Zaten bir kısmının da amacı başka ülkeye gitmek, oraya yerleşip vatandaşlık almak. Biraz da o yüzden tercih ediyorlar. Evet, Bonifacio. Buraya daha önce gelmiştim. Manila'ya ilk geldiğimde buraya gezmiştim. Şu karşıyı. BGC. Evet, Fort Bonifacio'ya gidiyorum arkadaşlar. Yol boyu böyle güzel mekanlar var. Güzel parklar var. Her yer tertemiz. Sanki Amerika'da bir semtte geziyorsunuz. Birazdan neden öyle olduğunu Bonifacio'ya vardığımda açıklayacağım. BGC Manila. Etrafa bu boruları koymuşlar. Şöyle içini göstereyim. Salladığınızda böyle tını çıkarıyor. Onu dinliyorsunuz. Hani böyle Budistlerde olur ya böyle. Duyuyorsunuz herhalde. Budizm'de olur hani böyle
gonga vurduğunuzda böyle tını olur. Aynı o şekilde tını çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar bu Bee Gees'den biraz bahsedeyim. Söylediğim gibi buraya benim ikinci gelişim. Bee Gees'i Bonifacio Global City diye geçiyor. Onun kısaltılmışı. Eskiden buraya Amerikan Başkanı neydi ismi şu anda unuttum. Burada bugün bir semt görmüştüm. Onun ismini vermişlerdi. Ricky mi öyle bir şey. Önce buraya o Amerikan Başkanı'nın ismini vermişler. Daha sonra Filipinler bağımsızlığını kazanınca 1946 yılında burayı devralınca ismini Filipin ulusal kahramanının ismini koymuşlar. Bonifacio'yu ismini koymuşlar. Filipin ulusal kahramanı Bonifacio'nun ismini vermişler buraya. Daha sonra büyük bir kentsel dönüşüm geçirmiş burası. Böyle harika bir iş merkezi haline gelmiş. Çok büyük gökdelenler var. Çeşitli uluslararası firmaların temsilcilikleri burada. Çoğunlukla da bakın etrafta görüyorsunuz hep yabancılar yaşıyor. Çünkü onların biraz daha maddi durumları iyi olduğu için burada yaşıyorlar. Burası hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Böyle gelip gezmek için harika bir mekan. Bugün burası biraz kalabalık çünkü bugün Niloy diye bir yine Filipinlerin bir kahramanı var. Onun anma günüymüş. Bugün bayrammış. Yani daha doğrusu tatil günüymüş. O yüzden etraf kalabalık. Filipinliler diyorlar biz tatilde AVM gezmeyi severiz diyorlar. O yüzden bu civarda çok AVM olduğu için bugün kalabalık. Bu Filipinler arkadaşlar resmiyette kolonizmden, sömürgecilikten kurtulmuş ama uygulamada hiç kurtulmuş gibi bir hali yok. Bakın mesela şurada güvenlik görevlilerinin kıyafetlerine bakın. Böyle sanki Avustralyalı gibi. Bazılarına bakıyorsun sanki Amerikan polisi gibi. Hiç görünüşte yani uygulamada kendi özlerine dönmemişler. Buralara zaten bakarsanız sanki Amerika'da bir semtte geziyorsunuz. Ama merkeze giderseniz, arka sokaklara girerseniz hiç öyle değil. Hadi şu karşıdaki alışveriş merkezine girelim, bir şeyler yiyelim. Acıktık. Filipinler'de yiyecek ucuz arkadaşlar. Yani Türkiye'den ucuz diyebilirim. Ve üstelik çok değişik Asya lezzetlerini burada deneyebilirsiniz. Ucuz. Ama sokaktan yemenizi tavsiye etmem. Yiyecekseniz düzgün bir restoranta veya alışveriş merkezine girip orada yiyin. Hello, excuse me. What is the name of the shopping mall? Do you know? One Bonifacio Street. 1 minute. Oh. Okay, thank you. Evet. One Bonifacio High Street Shopping Mall. One Bonifacio High Street Shopping Mall. Evet, şimdi Chowking diye bir Çin restoranına geldim. Güzel görünüyor. Buradan bir şeyler söyleyeceğim. Evet. Şu Chef's Special yazandan biftekli, pirinçli olan söyleyeceğim.
Evet, Manila'ya gelirseniz ilk uğrayacağınız yer BGC olsun arkadaşlar. Oldukça keyifli bir yer burası. Sakin, yeşil, temiz. Vallahi 10 numara yer. Genellikle gençler bu bölgeye takılıyorlar. Bir tek ben varım ihtiyar işlerinde. Arkadaşlar etrafta ne kadar çok yaşlı Amerikalı var. Onların parası burada değerli olduğu için emekli olduktan sonra gelip burada yaşıyorlar. Bir de gelip yarı yaşında bir kız arkadaş buluyorlar kendilerine. Kendi ülkelerinde öyle bir şansları yok. O yüzden gelmişler buraya yerleşmişler. Burada güzel bir hayat yaşıyorlar. Kış da yok burada. Ne âlâ memleket değil mi? Ve halk da yabancıları çok seviyor. Kimisi de sevmese de parası olduğu için saygı gösteriyor. Evet, Bonifacio High Street. Şurada. Yani Manila'da yaşanmaz ama burada yaşanır arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Dito, sino na yan? Yan, sino na yan? Evet, bugün tatil günü olduğu için etraf çok kalabalık. Evet, burası da Bonifacio High Street, bir alışveriş merkezi. Girmeyi düşünmüyordum ama biraz serinleyelim. Klima var içeride. Ondan sonra da gideyim. Bakın etrafta ne kadar çok yabancı var. Evet, bugün de BGC'yi gezdim arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi otele döneceğim. Manila'daki
Son saatlerim arkadaşlar, son saatlerim. Yarın Allah izin verirse Türkiye'ye döneceğim. Daha doğrusu bir gün sonra, çünkü bir gün geçiyor üzerinden. Şöyle gideyim de midem bir güzel bir kahvaltı görsün. Peynir, domates, zeytin, bunları özledim orada. Burada güzel bir kahvaltı yapayım İnşallah.